İstanbul, 18. yüzyılın başı. Şehir, tarihte eşine az rastlanır bir ihtişamın merkezindeydi. Bu dönem, Osmanlı tarihine Lale Devri adıyla geçti. Bir yanda Padişah 3. Ahmet, diğer yanda ise onun en yakınındaki isim, Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa vardı. 12 yıl süren bu dönem, hem sanatın hem de lüksün zirveye ulaştığı ama aynı zamanda büyük bir çelişkinin filizlendiği yıllardı. Boğaz kıyıları, kağıthane dereleri, Sadabat kasırları, hepsi ihtişamın birer simgesiydi. Avrupa'dan esinlenen yeni mimari anlayışla yapılan köşkler, zarif çeşmeler ve bahçeler, şehri adeta bir masal diyarına çevirmişti. Gece olduğunda bu bahçeler meşalelerle aydınlanıyor. Havuzların sularında ışıklar dans ediyor. Laleler adeta renkli bir deniz gibi dalgalanıyordu. Osmanlı saray çevresi için bu yıllar bir yaşam biçiminin göstergesiydi. Sofralarda yüzlerce çeşit yemek, ipeklerle kaplı salonlarda eğlenceler, musiki meclislerinde geceler boyu süren şarkılar. Lüks ve şatafat, devletin zirvesini sarıp sarmalamıştı. Avrupa'dan gelen elçiler, Osmanlı sarayındaki bu ihtişamı gördüklerinde hayretler içinde kalıyorlardı. Onların gözünde İstanbul, Doğu'nun gizemiyle Batı'nın zarafetini birleştiren bir şehir olmuştu. Ama bu parıltılı yüzeyin ardında karanlık bir gerçek gizleniyordu. Çünkü bu ihtişamın bedelini halk ödüyordu. Osmanlı-Oran savaşlarının bitmek bilmeyen maliyeti devlet hazinesini tüketmişti. İstanbul sokaklarında, pazar yerlerinde, kahvehanelerde artık huzursuzluk vardı. Esnafın dükkanları boştu. Fiyatlar artıyor. İnsanlar ekmek bulmakta zorlanıyordu. Zenginlik bir asalet göstergesi olmaktan çıkmış, saray erkanı için günlük bir alışkanlığa dönüşmüştü. Ancak halk için bu durum katlanılmaz bir adaletsizlikti. Kahvehanelerde toplanan insanlar birer birer öfkelerini dile getiriyordu. Masalara boş bardaklar vuruluyor. Sesler giderek yükseliyordu. Biz ekmeğimizi düşünüyoruz. Onlar lalelerle uğraşıyor. İşte bu uçurum, Osmanlı'nın en parlak yıllarından birinin aynı zamanda en kırılgan dönemine dönüşmesine yol açtı. Halkın öfkesini dinleyen, onları anlayan biri vardı. Adı Patrona Halil'di. Eski bir Yeniçeriydi. Ocağın eski şanını yitirmesinden rahatsız olmuş, sonrasında geçimini bir hamamda tellaklık yaparak sağlamaya başlamıştı. Halil, halkın nabzını çok iyi tutuyordu. Çalıştığı hamamda her gün yüzlerce insanın hikayesini dinliyor, şikayetlerini duyuyordu. Bu hikayeler onun içinde büyüyen öfkeyi besliyordu. Lale Devri'nin her ışıklı gecesi Halil'in yüreğinde daha büyük bir ateşe dönüşüyordu. Çünkü o sadece bir seyirci değildi. Halkın içinden gelen, onların acılarını paylaşan ve onların öfkesini içinde toplayan bir lider olmaya doğru yürüyordu. O henüz sessizdi ama bekliyordu. Bir kıvılcım bütün bu görkemi kül edecekti ve o kıvılcımı yakacak kişi Patrona Halil'den başkası olmayacaktı. 28 Eylül 1730. İstanbul'da sıradan bir cuma günü gibi başlamıştı. Ancak o gün Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine sahne olacaktı. Sarayın yüksek duvarlarının ardında Padişah 3. Ahmet ve devlet erkanı Sadabat bahçelerinde yine ihtişam dolu bir şenlik düzenliyordu. Laleler açmış, çeşmelerden sular akıyor, sofralarda sayısız yiyecek sergileniyordu. Müziğin sesi, eğlencenin coşkusu boğazın kıyılarından yükseliyordu. Ama aynı anda şehrin arka mahallelerinde, yoksul halkın kalbinde öfke artık dayanılmaz bir noktaya gelmişti. İşte bu anda sahneye çıkan isim, tarihe adını kazıyacak olan Patrona Halil oldu. Yanında 300 kadar yoldaşıyla birlikte İstanbul'un esnaf semtlerinde ortaya çıktı. Ellerinde taşıdıkları devasa sancak, sadece bir bayrak değil, aynı zamanda halkın birikmiş öfkesinin simgesiydi. Sokaklarda yankılanan ilk haykırış, kısa sürede büyük bir çığlığa dönüştü. Adalet! Adalet! Yalnızca adalet istiyoruz. İsyanın sesi mahalleleri uyandırdı. Evlerinin penceresinden bakan insanlar, çarşıda işini bırakıp gelen esnaf, atölyelerinden çıkan ustalar. Herkes bu çağrıya kulak verdi. Terziler iğnesini bıraktı. Demirciler ocaklarını söndürdü. Fırıncılar hamurlarını yoğurmadan kapılarını kapattı. Çarşılar birer birer boşaldı ve kalabalık dalga dalga büyümeye başladı. Patrona Halil, öfkeyle değil,
kararlılıkla yürüyordu. Kalabalığa seslenirken adalet vurgusunu asla elden bırakmıyordu. Bizim tek istediğimiz adalet. Mallara, mülklere dokunmayın. Çünkü bunlar da fakir halkın malıdır, diyerek isyancıların öfkesini kontrol altına almaya çalışıyordu. Bu sözler, onun sıradan bir isyancı değil, bir önder olduğunu gösteriyordu. Halk, Halil'in dürüstlüğünü ve kararlılığını hissediyor. Güvenle arkasından yürüyordu. Kalabalık büyüdükçe yön belliydi. Ekmek isteyenlerin, adalet arayanların yolu et meydanına doğru akıyordu. Bu sırada İstanbul'un dört bir yanında aynı manzara yaşanıyordu. Kahvehanelerdeki sohbetler sokağa taşmış, hanlarda biriken öfke kalabalığa karışmıştı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, herkes bu büyük dalganın bir parçası haline geliyordu. Artık bu hareket sadece birkaç isyancının başkaldırısı değil, koca bir şehrin öfkesiydi. Sadabat bahçelerinde şenlik sürerken bu haber saraya ulaştı. Önce inanmak istemediler. Fakat kısa sürede gerçeğin ciddiyeti ortaya çıktı. Gönderilen birlikler ya geri dönüyor ya da isyancılara katılıyordu. Devletin otoritesi göz açıp kapayıncaya kadar çökmüştü. Sarayın koridorlarında panik, bahçelerinde korku dolaşıyordu. İstanbul artık bir şenlik şehri değil, bir isyan meydanıydı. Halk, yıllardır susturulmuş öfkesini tek bir çığlıkta birleştirmişti. Ve o çığlık, yalnızca sarayın duvarlarını değil, Osmanlı'nın köklü düzenini de sarsmaya başlamıştı. İstanbul'un sokakları artık sessiz değildi. İsyanın yankıları her mahallede, her çarşıda duyuluyordu. Patrona Halil ve onun öncülüğünü yaptığı kalabalık artık 10 binleri bulmuştu. Ellerinde sancaklar, dillerinde tek bir söz vardı: adalet. Sarayın duvarları ardında ise panik büyüyordu. Padişah 3. Ahmet, başkentteki bu hareketliliğin sıradan bir isyan olmadığını anlamıştı. Çünkü gönderilen birlikler, emirleri yerine getirmek yerine ya geri dönüyor ya da isyancılara katılıyordu. Devletin otoritesi gözlerinin önünde eriyordu. Bu ortamda en çok sıkışan isim ise hiç kuşkusuz Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ydı. 12 yıldır Osmanlı yönetiminde söz sahibi olan, köşkleriyle, şenlikleriyle, laleleriyle anılan paşa, şimdi halkın gözünde zulmün ve israfın simgesiydi. Onun ihtişamlı adı, kalabalığın dilinde bir lanete dönüşmüştü. Kalabalık büyüdükçe öfke de büyüyordu. Patrona Halil, elinde listeyle saraya haber gönderdi. Listede yalnızca damat İbrahim Paşa değil, onunla işbirliği yapan vezirlerin ve devlet adamlarının isimleri de vardı. Halkın adalet talebi artık kişilere yönelmişti. Onlar gidecek, biz kalacağız sloganları İstanbul'un dar sokaklarında yankılanıyordu. Padişah 3. Ahmet için bu talepler dayanılmazdı. Çünkü damat İbrahim Paşa sadece sadrazamı değil, aynı zamanda kızı Fatma Sultan'ın eşiydi. Yani hem bir devlet adamı hem de aileden biriydi. Ancak kalabalığın kararlılığı sarayın tüm direncini kırıyordu. İsyancılar söz istemiyoruz, icraat istiyoruz diye haykırıyordu. Sonunda sarayda zor bir karar alındı. 3. Ahmet, tahtını ve hanedanını korumak için dostunu feda etmek zorunda kaldı. Emir verildi. Damat İbrahim Paşa ve 2 vezir sarayda boğdurularak idam edildi. Cesetler isyancılara teslim edildi. Kalabalık bu manzarayla adeta zafer çığlıkları attı. İsyancılar cesetleri et meydanına taşıdı. Halk, yıllardır ihtişamın simgesi olarak gördüğü sadrazamı yerde yatan bir beden olarak görünce, öfkelerinin ne kadar güçlü bir sonuç doğurduğunu anladı. Bu, sıradan bir zafer değildi. Halk ilk defa devletin en güçlü isimlerinden birini kendi talepleriyle düşürmüştü. Ancak bu zafer, aynı zamanda yeni bir açlığın da habercisiydi. Patrona Halil'in gözlerinde, yalnızca bir sadrazamın düşüşüyle yetinmeyen bir kararlılık vardı. Artık hedef büyümüştü. Kalabalığın sloganları değişmeye başladı. Artık İbrahim Paşa'yı istemiyoruz. Artık 3. Ahmet'i de istemiyoruz. Bu sözler sarayın duvarlarını titretirken İstanbul'un çehresi de değişiyordu. Lalelerle süslü köşkler, ihtişamlı bahçeler birer birer ateşe verildi. Yangınlar göğe yükseldi. Rengarenk lale bahçeleri artık yalnızca siyah dumanlarla anılır olmuştu.
Şehirdeki ihtişamın sembolleri halkın ellerinde kül oluyordu. O gece İstanbul artık bir şenlik şehri değil, bir öfke meydanıydı. Lale Devri'nin parlak ışıkları sönmüş, yerini kızıl alevler almıştı. Ve bu alevlerin gölgesinde Osmanlı'nın kadim düzeni yeni bir sınavla karşı karşıya kalmıştı. Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın kellesi halka teslim edilmişti. Ancak isyanın ateşi sönmedi. Tam tersine bu zafer halkın daha büyük bir güce sahip olduğunu göstermişti. Artık kalabalık sadece bir sadrazamın düşüşüyle yetinmiyordu. Gözler doğrudan Padişah 3. Ahmet'e çevrilmişti. İstanbul'un sokakları alevler içindeydi. Lalelerle süslü köşkler, rengarenk bahçeler birer birer yakılıyor. Yıllarca ihtişamın sembolü olmuş saray eğlenceleri kül oluyordu. Halkın öfkesi, devletin köklü düzenine yönelmişti. Çarşıda, pazarda, kahvehanelerde artık tek bir söz dolaşıyordu. 3. Ahmet tahtı bırakmalı. Sarayın duvarlarının ardında büyük bir panik vardı. Çünkü Osmanlı tarihinde böylesine kitlesel bir isyanın doğrudan padişahı hedef aldığına çok az rastlanmıştı. Padişah 3. Ahmet, saltanatını korumak için çırpınıyor. Vezirler ve paşalar çözüm arıyordu. Fakat gönderilen birlikler çoktan halkın safına geçmişti. Ordunun desteğini kaybeden bir padişah artık yalnızca unvanıyla ayakta duruyordu. Sarayda uzun ve gergin toplantılar yapıldı. Bazı vezirler direnişten yana konuşuyor. Padişahın tahtını bırakmaması gerektiğini savunuyordu. Fakat dışarıdaki manzara inkar edilemezdi. 10 binlerce insan sarayın kapılarındaydı. Et meydanından yükselen sloganlar Topkapı'ya kadar ulaşıyor. Her saat biraz daha büyüyordu. Sonunda padişahın çevresindekiler acı gerçeği kabul etti. Bu kriz ancak taht değişikliğiyle çözülebilirdi. 3. Ahmet, bir ömür boyu taşıdığı hanedan gururuyla son bir hamle yaptı. Rivayete göre eline bir kılıç aldı. Tahtının önüne dikildi. Fakat etrafındaki paşalar onu ikna etmeye çalıştı. "Sultanım, artık direnmenin faydası yok. Bu fırtına ancak sizin feragatinizle diner." 3. Ahmet'in yüzünde büyük bir hüzün vardı. Tahtını bırakmak, yalnızca bir makamı kaybetmek değil, aynı zamanda Osmanlı'nın geleneksel düzeninin de sarsılması anlamına geliyordu. Fakat çaresizdi. O gün Osmanlı tahtı sessizce el değiştirdi. Sarayın derinliklerinden bir isim öne çıkarıldı. Şehzade Mahmud. 3. Ahmet'in yeğeni olan Mahmud, sarayın en güvenli odalarında büyütülmüş, devlet işlerinden uzak tutulmuştu. Ancak kaderin cilvesi, onu bir anda Osmanlı tahtının önünde buldu. Amcasının yorgun ve kırgın bakışları altında o tahtın yeni sahibi oldu. Artık Osmanlı'nın başında 1. Mahmud vardı. Bu an, isyancılar için kesin bir zaferdi. Artık sadece bir sadrazam değil, bizzat padişah değişmişti. İstanbul'un sokaklarında patrona Halil'in adı coşkuyla anılıyordu. Halk, yeni padişahı bir zaferin simgesi olarak görüyordu. Patrona Halil ise sokaklarda dolaşıyor. Halk tarafından bir kahraman gibi karşılanıyordu. Yeni Padişah 1. Mahmud, daha ilk gününden itibaren isyancıların gölgesinde tahta çıkmıştı. Patrona Halil, yalnızca halkın değil, artık devletin kararlarında da söz sahibiydi. Vergilerde indirimler yapılıyor. Bazı fiyatlar düşürülüyordu. Bu kararlar halkı memnun etse de devlet adamlarının yüreğine korku salıyordu. Çünkü bir tellak, bir isyancı, Osmanlı tahtının gölgesine bu kadar yaklaşmıştı. Devlet ileri gelenleri için bu durum kabul edilemezdi. Osmanlı'nın yüzyıllardır süregelen düzeni, bir halk hareketinin baskısıyla altüst olmuştu. Ve herkes biliyordu ki bu fırtına daha dinmedi. İsyanın kazandırdığı güç, çok geçmeden devletin kendi düzenini yeniden kurma isteğiyle çatışacaktı. Patrona Halil, İstanbul'un sokaklarında artık bir kahraman gibi dolaşıyordu. Birkaç ay öncesine kadar hamamda tellaklık yaparak geçimini sağlayan bu sıradan adam, şimdi padişahların bile çekindiği bir güce dönüşmüştü. Halk onu coşkuyla selamlıyor. Esnaf kepenklerini açarken Halil'in adını dualarla anıyordu. Vergilerde indirime gidilmiş, bazı temel ihtiyaçların fiyatı düşürülmüştü. Yoksul insanlar için bu küçük adımlar bile büyük bir kazanım olarak görülüyordu. Fakat Osmanlı'nın asırlık düzenine alışmış devlet adamları için
Bu durum kabul edilemezdi. 1. Mahmud tahtın yeni sahibiydi ama gerçek iktidar gölgede kalmıştı. Patrona Halil, bir nevi devlet danışmanı gibi davranıyor. Kimin vezir olacağına, hangi makamların kimlere verileceğine karışıyordu. Halkın desteğini arkasına alarak sarayın en güçlü adamlarına bile söz söyletmiyor. Gerektiğinde onları azarlıyordu. Osmanlı'nın görkemli tahtı, adeta bir isyancının gölgesinde sallanıyordu. Bu durum sarayda huzursuzluğu büyüttü. Yeniçeri ağaları, vezirler ve devletin ileri gelenleri her geçen gün daha çok rahatsız oluyordu. Osmanlı, köklü bir imparatorluktu ve bu köklülük, bir tellak önderliğindeki isyanın gölgesinde yaşayamazdı. 1. Mahmud da bu gerçeğin farkındaydı. Tahtını korumak, devleti yeniden otorite altına almak için bir plan yapılmalıydı. Gizli toplantılar başladı. Yeni sadrazam ve padişah, patrona Halil'in gücünü kırmanın tek yolunun bir tuzak olduğuna karar verdiler. Açık bir saldırı düşünülemezdi. Çünkü halk hala Halil'in arkasındaydı. Onu doğrudan hedef almak, yeni bir isyanın kıvılcımı olabilirdi. Bu yüzden sarayda sinsice bir oyun kuruldu. Bir gün patrona Halil, en güvendiği adamlarıyla birlikte saraya davet edildi. Görünürde devlet işlerini görüşmek için yapılacak sıradan bir toplantıydı. Halil, daveti büyük bir güvenle kabul etti. Çünkü kendini artık Osmanlı düzeninin bir parçası, hatta koruyucusu gibi görüyordu. Yanına yakın arkadaşlarını da aldı ve sarayın kapılarından içeri girdi. Onları en iyi şekilde ağırladılar. Sofralar kuruldu, iltifatlar edildi. Her şey yolundaymış gibi görünüyordu. Ancak bu misafirlik sonun başlangıcıydı. Toplantı sırasında sarayın gizlenmiş muhafızları aniden odaya daldı. Kılıçlar çekildi, emirler haykırıldı. Patrona Halil ne olduğunu anlamaya çalışırken, daha söz söylemeye fırsat bulamadan üzerine çullanıldı. Kısa bir boğuşmadan sonra, Osmanlı tarihinin bu sıra dışı isyancısı oracıkta idam edildi. Yanındaki en sadık yoldaşları da aynı akıbeti paylaştı. Cesetleri, ibret olsun diye İstanbul sokaklarında dolaştırıldı. Bir zamanlar halkın kahramanı olan patrona Halil, şimdi ibretlik bir figüre dönüştürülmüştü. Saray böylece hem halkı korkutmak hem de düzeni yeniden tesis etmek istedi. Ardından isyancılar tek tek yakalandı. Çoğu idam edildi. Halkın kalbinde bir süre daha öfke kıpırdanmaları yaşansa da, liderini kaybetmiş bir hareketin uzun süre varlığını sürdürmesi mümkün değildi. Böylece Osmanlı tarihinde bir döneme damgasını vuran patrona Halil isyanı, liderinin ölümüyle birlikte son buldu. Lale devrinin ihtişamı zaten çoktan kül olmuştu. Ama bu isyan, tarihe halkın gücünün ve devletin acımasızlığının aynı anda en açık şekilde görüldüğü anlardan biri olarak geçti.